Arkadaşlar merhabalar. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Oksalik asit buharılaştırma metodumuzun sağ uygulamasını yapacağız inşallah. Uygulamada kullanacağımız malzemeleri, aparatları size uygulama esnasında göstereceğimi söylemiştim. Arkadaşlar oksalik asit olarak dihidrat formunu kullanıyoruz. Dihidrat içerisinde su miktarı biraz daha fazla. Isı altında buharlaşarak oksalik asit taneciklerini, parçacıklarının su buharıyla kovanın her tarafına yayılmasını sağlayabilmek maksadıyla dihidrat formunu tercih ediyoruz. Oksalik asit taneciklerinin kovanın bütün petek aralarına homojen şekilde ulaşabilmesini sağlamak üzere su miktarı biraz daha fazla olan dihidrat formunu tercih ediyoruz. Aparatımıza koymak için cezvesi var. Arkadaşlar şu şekilde tüpümüze bağlı oksalik asit buharlaştırma aparatımız var. Arkadaşlar oksalik asit buharlaştırma süblimleştirmenin sağlanabilmesi için çeşitli aparatlar yapılmış. Elektrikli olanları da var mesela. Araç aküsünden çalışan, şarj kablosundan çalışan tipleri de var. Son fuar videomuzda size standların tanıtımını yaparken gösterdiğim yeni bir model daha var. Onda da şarjlı tüp tipi olan özel bir üretim yapmış. Arkadaşlar normal tüpten aldığı gazı yakarak şu kutumuzun içerisinde koyacağımız miktar oksalik asiti şu şekilde içine koyarak, şuradan içerisine koyarak buharlaştırmak suretiyle şuradan şu uçtan kovan deliğinden içerisine buharı aktarıyoruz. Güvenlik tedbirleri olarak arkadaşlar gaz maskemizi size söylemiştim. Ben 5500 tipi göz içinde olanını kullanacağım. Arkadaşlar oksalik asit buharlaştırmasında illa da eldiven takmanız şart değil. Ama takarsanız iyi olur. Mühim olan yumuşak dokularınızın, hassas olan bölgelerinizin yani ciğerlerinizin, solunum yollarınızın, ağzınızın, gözlerinizin içerisine gitmemesi. Arkadaşlar şimdi burada da bir iki hususu size belirteyim. Uygulamayı yapmadan evvel kovanın içerisine kaç saniye vereceğinizi sizin uygulayacağınız miktarınızı tespit ettikten sonra bir deneme yapın önden. Şu şekilde kullanacağınız miktarı önce bir koyup belli bir ısıda açtıktan sonra, çünkü tüpü çok fazla açarsanız içeriye aşırı ısı gidebilir. Çok çabuk buharlaşır. Az açarsanız biraz daha geç buharlaşır. Az mı çok mu ne kadar bunu delikte tutacağız hesabınızı yapmak için tüpünüzü belli bir miktarda açın. Önce bir kere dışarıda buharlaşan miktarın ne kadar olduğunu, zamansal olarak ne kadar olduğunu bir tespit edin. Sonra o sayıyı kafanıza yazıp kovanlara geldiğiniz zaman o saniyeyi aklınızdan sayarak o kadar miktar tutun. Yani ondan fazla veya eksik tutmayın. Arkadaşlar uygulamada bir diğer ikinci husus, kovanlarınızın içerisindeki arılarınızı ortada birleştirmiş olmanız lazım. Yani bunu kış girişinde yapmış olmanız lazım. Kenarlar straforlarla ya da tahtalarla sıkıştırılmış ise sizin arılarınız kovanda orta noktadadır. Dolayısıyla salkımlar bir miktar öne ve aşağı doğru gelmiş olabilir. Şimdi arkadaşlar siz kovanın kışa girerken yani şu anki pozisyonda giriş çıkış uçuş deliğini nerede verdiyseniz oksijen ihtiyacını sağlamak üzere arı salkımları ziyade o tarafa doğru yakındır. Dolayısıyla siz ortadaki gözü açıp oksalik asit uygulamasını ortadaki gözden yaparsınız. Yani sol taraftaysa ortaya, sağ taraftaysa ortaya, ortadaysa sağa ya da sola olacak şekilde oksalik asit buharlaştırma aparatımızı delikten sokup o şekilde yaparsınız. Çünkü büyük ihtimalle arılarımızın salkımları sizin bıraktığınız uçuş deliğine yakın olan yerdeki petek arasında daha yoğundur. Disk olarak söylüyorum. Oraya doğru yaklaşmışlardır oksijen ihtiyaçlarını karşılayabilmek için. Arkadaşlar aslında kovanlarınızın havalandırmaları yani ön havalandırma delikleri açıksa homojen ve normal bir disk dağılımı vardır kovanda. Fakat kovanlarınızda havalandırma deliği yoksa, havalandırmayı uçuş deliğinden yapıyorsa, hele de altta polen filtreli plastik altlık tabanlık yoksa, dolayısıyla arılarınız muhtemelen ön kapı girişine delik bıraktığınız yere doğru yakın yerde disk oluşturmuştur. Şimdi böyle olan kovanlarda aslında arkadaşlar deliği arkadan açıp oksalik asit buharlaştırmayı arkadan yapmakta fayda var. Onu oksalik asit buharlamasından sonra kapatırsınız. Tabi de oksalik asit buharlaştırması yapacağınız zaman açı verirsiniz. Fakat kovanlarınızın havalandırma delikleri var ise onları bir kere önce hepsini bir açın. Üstteki havalandırma deliklerini. Arılarınızın oksalik asit buharına maruz kaldıktan sonra hareket ettiklerinde nispeten yukarıya doğru oksijen deliklerine, oksijen alabilecekleri yerlere doğru hareket edeceklerdir. Arkadaşlar oksalik asit buharlaştırma ilk videomuzda size
hesap metodu ile ilgili formülü vermiş idim. Benim kovanlarımda yaklaşık olarak ortalama 8-9 çıta halindeler. 9 çıta üzerinden hesap yaptığımda yaklaşık 1,85 gram gibi bir oksalik asit buharlaştırması yapmam gerekiyor. Az olanlar da var. Ona göre onları da azaltarak uygulamasını yapacağım. Normalde 2-2,5 gram kadar kullananlar da var. Hatta 3 gram kadar kullananlar da var. Arkadaşlar bugün hava sıcaklığı şu an itibariyle 13 santigrat derece civarında. Sabahleyin -2 civarındaydı. Muhtemelen şöyle 3-4 saat sonra yaklaşık 5 derecenin altına düşmüş olacak. Uygulama çabuk biter arkadaşlar. Yani yaklaşık şöyle 100 kovanlık bir aralığı süratli bir şekilde şöyle bir 2 saat içerisinde oksalik asit buharlaştırması yapabilirsiniz. Şöyle bir 3-4 saat içerisinde ısıların sıfırın altına düşeceği gece 2-3 saatlerine varmadan varsa varoaları tamamen tahriş ederek üzerlerinden düşürmüş olacaklar inşallah arkadaşlar. Haydi şimdi iş başına.